Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın gerektirmeden yapabileceğiniz çok pratik, çok lezzetli ve görüntüsü gerçekten harika yanardağ pastası tarifi paylaşıyor olacağım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz pastanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu pastayı yapmak için bir adet hazır kek tabanı kullanıyorum. Alt kısmını alıyorum, üst kısmını 8 parçaya bölüyorum. Ben bu pasta için hazır kek tabanı kullandım. Sizler isterseniz kekinizi kendiniz yapabilirsiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hazırlamış olduğum kek tabanını kenara alıyorum. Derince bir kasenin içerisine 1 su bardağı soğuk sütü ekliyorum. 1 paket krem şantiyi de ekledikten sonra mikser yardımıyla iyice koyulaşana kadar karıştırıyorum. Bu aşamada kullanmış olduğunuz sütün buz gibi soğuk olmasına özen gösterin. Böylelikle krem şantinin kıvamını daha çabuk yakalamış olursunuz. Krem şantimiz yeterince kıvamını aldı. İçerisine 1 paket minik minik olan pördübey bisküvilerinden ekliyorum. Sizler isterseniz daha büyük olanlarından kullanabilirsiniz. Küçük küçük parçalar halinde içerisine ekleyebilirsiniz. Bisküvileri koyduktan sonra her tarafı krem şanti oluncaya kadar karıştırıyorum. Tarifimde 2 adet muz kullandım. Muzları küçük küçük parçalar halinde doğradım. Onu da krem şantinin içerisine ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ben muz kullanmayı tercih ettim. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine yarım çay bardağı çikolata parçacıklarını ekliyorum. Çikolata parçacıkları da gerçekten pastamızın lezzetine lezzet katıyor. Onu da güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı buzdolabına götürüyoruz. Yarım saat boyunca buzdolabında bekletiyoruz. Bütün olan kek tabanını alıyorum, sütle güzelce ıslatıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kek tabanını güzelce sütle ıslattım. Krem şantili karışımı alıyorum, tam orta kısmına doğru koyuyorum. Buradan yavaş yavaş kenar kısımlarına yayılacak. Daha sonra içerisine koymuş olduğumuz bölümü kubbe şekline alıncaya kadar kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Bu işlemi bitirdikten sonra kesmiş olduğumuz parça kekleri alıyorum, süte batırıyorum. Kaşıkla da ıslatabilirsiniz fakat böyle daha pratik oluyor. Islattığım kek parçalarını krem şantinin üzerine yapıştırıyorum.
Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Parçaların hepsini krem şantinin üzerine güzelce yapıştırdım. Hazırlamış olduğum pastayı buzdolabına götürüyorum. 1 saat boyunca buzdolabında bekletiyorum. Biz de bu arada pastanın üzerine dökeceğimiz jöleyi hazırlıyoruz. Bunun için 1 paket çilekli jöleyi kasenin içerisine boşalttım. 2 su bardağı kaynar suyu alıyorum. İlk olarak yarısını koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kalan yarısını da döküyorum ve iyice karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum jöleyi kenara koyacağım. Biraz kıvam almasını sağlayacağım. Bu şekilde sıcak koyarsanız pastanızın içerisine krem şanti erir. O yüzden biraz soğutmanız gerekiyor. 1 saatin sonunda pastayı buzdolabından çıkartıyorum. Üzerine biraz pudra şekeri serpiştiriyorum. Bu pudra şekeri de yanardağın üzerindeki külleri andıracak. Daha sonra üzerine birazcık kıvam almış olan jöleyi koyuyorum. Bu jöleyi pastanın üzerine 3 seferde koyacağım. İlk önce bir kısmını koyuyorum. Üç 4 kaşık koyduktan sonra pastayı tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Bekleme aşamasında pastayı kesinlikle buzdolabınızda bekletin. 10 dakika sonra çıkartıyorum. Pastaya jöleyi ikinci kez döküyorum. Bu aşamada yavaş yavaş koymaya özen gösterin. Böylelikle yavaş yavaş bütün araları doldurmuş oluyoruz. Pastayı başka bir servis tahtasının üzerine koydum. Sonuncu kez bütün jöleyi pastanın üzerine döküyorum. Görmüş olduğunuz gibi soğudukça da jöle kıvamını almış oldu. Bu işlemi de bitirdikten sonra aralarına narlardan serpiştiriyorum. Bu süsleme aşaması tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Yanardağın arasındaki kırmızı jöleden sonra istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Narları da koyduktan sonra üzerine tekrar pudra şekeri serpiştiriyorum. Pastamızı bu aşamadan sonra artık hazırlamış oluyoruz. İstediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Sizlere bu güzel pastanın bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Hiç fırın kullanmadan çok lezzetli pasta yaptık. İçerisine koymuş olduğumuz muz ve çikolata parçacıkları sayesinde çok lezzetli pasta elde ettik. Asla bu pastaya çocuklarınız hayır diyemeyecek. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Şekliyle, tadıyla gerçekten muhteşem bir pasta yaptık. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz pastanın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.